Biri teşekkür ettiğinde, mütevazi davrandığında, selam verdiğinde ve kibar konuştuğunda ona efendi insan deriz. Bu efendilik bir marifet olma noktasındaysa dünya nasıl bir karanlığa gömülü farkında mısın? Ben gerek sosyal medyadan, gerek tanık olduğum diyaloglardan gözlemlerimi aktarmak isterim. Gördüğüm kadarıyla insan davranışları oldukça agresif bir hale geldi. Küfürleri noktalama işareti gibi kullanıp en ufak bir şeyde olay çıkarmaya meyilli bir noktaya evrildi. Atlas'ın başına gelenleri tekrardan hatırlatmak isterim. O sakin bir çocuktu. Olay çıkaracak biri değildi. Fakat böyle sakin, böyle efendi bir çocuğun bile başına bu tarz olaylar maalesef ki gelebiliyor. Yan bakma meselesi ve hayırdır ile başlayan, o sonu kavgayla veya cinayetle biten tartışma. Atlas'ın vefatı bu durumun en uç örneği olsa da çocuklar artık böyle yetiştiriliyor. Sürekli kavga, gerginlik ve saldırganlık eğilimleri var. Bundan yaklaşık 15 sene önce bu tarz insanlar dışlanırdı. Varoş mahallelerde yaşarlardı ve birbirlerinden başka kimse onlara yaklaşmaz, herkes onları aşağılayarak bakardı. Şimdi ise şirketler ve sosyal medya platformları tarafından sahte telefon numaralarıyla onaylanmış bot hesaplarla bu tipler şişirilip moda akımı haline getirildi. Çünkü belli ki şirketlerin işine gelen bu sosyolojiyi oluşturmak. Herkes bu gerginliğin, bu küfürleşmenin, bu yozlaşmanın içindeyken efendi denen normal insanlarda hor görülerek bastırılıyor. Dünya olarak tarih tekerrür ediyor ve tekrar zor zamanlardan geçiyoruz. Savaşlar, ekonomik sorunlar, otoritelerin baskıları, tüccarların sömürüleri, yasaların ardına saklanıp etik dışı hareket eden insanlar ve şirketler yükselirken artık dürüstlük ve onur kavramları enayilik kavramıyla yer değiştirmeye başladı. Otoritelerde kar ve vergi getirisi için bunlara göz yumunca dünyanın sosyolojik yapısı çok sert bir değişime uğradı. Kazanç sağlamak doğru olanın önüne geçti. Artık sokaklarda suç potansiyeli taşıyan insanlar kolay kullanılabildiği için popüler edilmeye başlandı. Bu da sosyal çürümeye yol açtı. Çünkü onlar popüler olunca trende ayak uydurmaya çalışan yüzlerce soytarı ve aklı ermeyen belki milyonlarca genç onları taklit etmeye başladı. Türkiye'de yasaklı maddeye özendirme diye bir suç var. Fakat plak şirketleri, diziler, filmler o maddenin satıcılarını ve kullanıcılarını özendirerek dolaylı yoldan o maddenin reklamını yaparken aynı anda insanların zihinlerini çürütüp kafa yapılarını düzenliyor. Bu kanunda bir arka kapıdır. Ama odak noktamız bunun nedenleri. Tedarikçiler ve doğrudan ya da dolaylı yoldan anlaşmalı şirketler bunları kar için yapıyor ve normal kavramını değiştiriyor. Bunun da en büyük zararı yasaklı madde kullansa da kullanmasa da kullanıcısı ya da satıcısı gibi tiplemelere özenip onlar gibi davrananların türemesi oluyor. Bu insanların içinde normal insanlar da yaşayamayacağı için ya efendi ya enayi olarak anılıyor. Ya da mecburen rol yapmaya çalışıyor. Bu yozlaşmaya karşı ilk somut çağrımdır. Biz efendiler olarak birbirimizi desteklemeli, ana akım serserilerin yapay trendlerine karşı kendi trendlerimizi yaratmalıyız. Anlatacaklarım var mı? Bana yolla. Beyaz Tavşan serisinde anlatayım. Ya da sen de bir kanal aç. Birbirimizi destekleyelim. Yeter ki onların yarattığı bu kar odaklı distopyadan çıkıp tekrardan efendiliğin normal olduğu bir gelecek inşa edelim. Ben Mert Tamtürk. Yorumlarda buluşalım.